Arkadaşlar selamlar herkese. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayız. Yeni bir haftaya giriş yaptık. Haftalık açılışlarımızı aldık. Peki bu hafta dolarda, altında, gümüşte, borsada ve kripto paralarda bizi neler bekliyor? Genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Şimdi videoya geçmeden önce hemen duyurularımızı yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar eğitimi birkaç günlüğüne askıya aldım. Udemy üzerinde yayınladım. Eğitimi sebebi ise birkaç ders daha eklemesi yapacağım. Ondan sonra tekrardan aktif hale getireceğim. Zaten duyurusunu yaparım. Ee, Yayınladığım zamanlarda alım yapanlar için, daha önceden alım yapmış olanlar için hiçbir sorun yok. Giriş yaparak izleyebilirler. Hatta yeni eklediğim dersleri de görebilirler. Ama yeni satın alacaklar arkadaşlar biraz beklemek zorunda. Birkaç gün daha bekleyecekler. Yeni dersleri ekledikten sonra tekrardan aktif hale getireceğim. Videolarda verdiğimiz hediyeler devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz %90'a yakın başarı oranı sağladığımız stratejilere sahip olmak için videoya bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanala da abone olursanız arkadaşlar gelecek videoda 2 tane aboneme hediye edeceğim. Şimdi piyasalarda haftayı nasıl başladık? Dolarda geçtiğimiz hafta bir miktar gerileme vardı. Kapanışa yakın işte düşen haberler vardı. Yatırımcı biraz panikti. Bu hafta ise tekrardan alımlarla açıldığını görüyoruz. Beklentilerimiz nedir? Sizlere aktaracağım. Onun öncesinde şöyle bir haberlere bakmak istiyorum. Rekabet Kurumu arkadaşlar ikinci el araç sitelerine soruşturma açtı. Fiyatların yukarı gitmesini ikinci el araç sitelerine bağlamışlar. Yanlış anlamıyorsam. Tabii şunu da unutmamak lazım. Hani araç fiyatlarının artmasının en büyük sebebi döviz kurunun yukarı gitmesi arkadaşlar. Şimdi insanlar tabii ki araçlarını satarken kafalarında şu var. Ben bu aracı sattıktan sonra aynı fiyata yerine koyabiliyor muyum? Bu düşünce var ve sürekli de hani döviz kuru, dolar kuru yukarı gittiği için fiyatlarda tabii sıfır el araç fiyatları yukarı gidiyor. Yeni araç fiyatları yukarıdan açılıyor. İkinci el araç fiyatları da yukarı gitmiş oluyor. İnsanlar şimdi aracını sattığı zaman aynı fiyata yerine koyamıyorsa tabii ki de bir miktar yukarıdan koymak istiyor. Yani bunu bu şekilde bu siteleri soruşturma açarak falan önleyemezsiniz. Daha farklı yöntemler lazım. ÖTV'de indirimlere gidilebilir. Veya da döviz kurunda, euro kurunda, dolar kurunda çıkışlar engellenmeye çalışabilir. Döviz kuru düşürülmeye çalışabilir. Bunlar tabii ki kalıcı çözüm. Ama siz işte ikinci el araç sitelerine vesaire soruşturma açarsanız hiçbir şekilde fiyatlar aşağı gelmez arkadaşlar. Hatta insanlar, ben size şunu söyleyeyim, bu fiyatları daha da yukarı tetikler. Hazinemiz 92,8 milyar TL oranında rekor seviyede açık vermiş arkadaşlar. Temmuz ayında hazine nakit dengesi açıklandı. 92,8 milyar TL maalesef rekor düzeyde açık verdik arkadaşlar. Bu da önemli. FED'den faiz beklentileri arttı. Dolar küresel piyasalarda yükselişe geçti. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisi açıklandı arkadaşlar. Beklentilerin çok çok yukarısında geldi. Bu ne demek oluyor? Bu Fed'in atacağı hamleleri birazcık daha böyle rahat atmasına neden olacak arkadaşlar. En azından bir miktar daha böyle içeride istihdamın arttığı göz önünde bulunduruldu. Yani bakın biz istihdamı artırdık. Artık gelecek toplantılarda hani böyle faiz koridorunda vesaire istediğimiz gibi top çeviririz demek oluyor bu. Yani Fed'den minimum 75 baz puanlık bir artış daha gelecek. 100 baz puan gelirse bu sürpriz olur. Ha şunu da söylemiş olayım. Evet 75 baz puan yüksek bir faiz artışı ama piyasalar bunları fiyatladı arkadaşlar. Yani 75 baz puan faiz artışını fiyatladı. Tabii ki de faiz artırıldığında bu oynaklık olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama piyasalarda fiyatların içerisine girdiğini söyleyebilirim. 75 baz puan da az bir faiz artışı değil. Tabii Amerika'da şu an enflasyon %9,1 olduğu için %2,5 faizde çok fazla enflasyonu önleyemiyorlar. Ama ekonomileri güçlü olduğu için dünyada küresel rezerv para biriminin sahibi oldukları için o yüzden bir miktar daha az bir faizde idare edebiliyorlar. Yani 75 baz puan da ABD'yi en azından şu anki enflasyon rakamlarına göre bir miktar daha kurtarır. Tabii kurtarıp kurtarmayacağını bu hafta çarşamba günü, yani 2 gün sonra, yani 10 Ağustos'ta açıklanacak arkadaşlar.
enflasyon rakamları belirleyecek. ABD tarafından Temmuz ayı enflasyon rakamı Türkiye saatiyle 10 Ağustos'ta 15.30'da arkadaşlar açıklanacak. Beklenti ekonomistlerin bir miktar geri gelmesi, %8.9 beklentisi var. Hatta bazı ekonomistler %8.7 bekliyor. Yani enflasyon ABD'de dizginlendi mi? En azından birazcık duraksamaya mı geçti? Yoksa yeni bir rekor mu tazeleyecek? %9.2, %9.3 bile gelmesi piyasaları karıştırır arkadaşlar. Peki bununla beraber, bu veriyle beraber piyasalarda neler olacak? Ben size şunu söyleyeyim. Altın yükselişe geçecek arkadaşlar. İsterse enflasyon verisi %8.7 gelsin, %8.6 gelsin. İsterse %9.2, %93, %9.3 rekor kırsın. Altında yükselişler devam edecek. Geri çekilmeler sadece destek hatlarına doğru olabilir. Az sonra bahsedeceğim. Onun yanı sıra bizim içeride döviz kurunda hareketlenmeler başlayabilir. Yani bu verinin gelmesi bile piyasalarda böyle bir tedirginlik yaratacak arkadaşlar. Hani verinin ne geldiğinden daha çok yaratacağı tedirginlik önemli. O yüzden kırılgan varlıklara, riskli varlıklara satışlar gelebilir. Şimdi TL'de biliyorsunuz riskli varlıklar arasında yer alıyor. TL shortlayıp döviz alan fonlar vesaire zaten biliyoruz. Bu tarz hareketler olabilir. O da dolar TL'de yukarı yönlü hareketler gelmesine neden olabilir. Dolar TL'deki uzun zamandır gördüğümüz o sıkıcı yatay bant bu veriyle beraber bozulabilir. O yüzden 10 Ağustos'a dikkat arkadaşlar. 10 Ağustos'ta hareketlilik artacak. Tabii ki bu verinin içeri tarafta böyle etkileri olacak ama dışarı taraftaysa bakın Fed'in atacağı diğer faiz kararlarında çok büyük etkisi olacak. Mesela atıyorum enflasyon burada rekor kırdı. %9.5 geldi, %9.6 geldi diyelim. O zaman Fed'den siz 100 baz puan faiz artışına hazır olun. Çünkü %9.1 şu an Fed hani 75 baz puanı niçin bekliyor? Ya da işte piyasada ekonomistler vesaire niye 75 baz puan bekliyor? Çünkü Temmuz ayı enflasyon rakamlarında birazcık daha gerileme olur, dizginleme olur diye bekliyorlar. Bir de şöyle bir etkisi olacak arkadaşlar. Şimdi yaz aylarında enflasyon genelde dünyada düşer. ABD'de bile açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamı yükseliyorsa sonbahar ve kış aylarında iyice sıkıntıya gireceğiz demektir. O yüzden bu veri gerçekten çok çok kritik. 10 Ağustos'a dikkat diyorum. Benim beklentim hani %9, %9.1 o civarlarda gelmesi. Çok fazla bir gerileme açıkçası beklemiyorum. Şimdi işte Rusya'dan çıkan tahıl koridorunda işte tahıllar vesaire dünyaya tekrardan yayılmaya başladı. Tekrardan ihracat başladı. Gıdada birazcık daha böyle bollaşma var. Onunla beraber tabii %8.9, %8.8 vesaire gelebilir. Enerji fiyatları düştü. Bunlar enflasyon üzerinde kısmi bir gerilemeye neden olabilir. Altını çiziyorum bakın, kısmi. Sonbahar ve kış ayları gerçekten enflasyon açısından sıcak geçecek arkadaşlar. Şimdi dolar TL'ye gelelim. Dolar TL tabii haberler vardı. Şimdi dolar TL görüyorsunuz yani neredeyse 25 Temmuz'dan beri arkadaşlar 17.90, 17.80 bu aralıkta gidip geliyoruz. Çok dar bir banda sıkıştı. Şuraya bir set örülmüş durumda. Yani 17.96, 97 bir ara böyle üstüne attı, 18'ler görüldü ama direkt altına tekrardan geldi. Burada bir set var. İşte bu set çarşamba günü 10 Haziran'da pardon 10 Ağustos'ta bozulabilir. Bu veri bazı şeyleri tetikleyebilir. Bu varlıklarda oynamaya neden olabilir. Özellikle TL üzerine. O yüzden 10 Ağustos'a dikkat diyoruz. Şimdi geçtiğimiz cuma kapanışında bir miktar gerileme vardı. Piyasaya bazı haberler düştü arkadaşlar. Nedir o işte? Rusya'dan Türkiye'ye dolar girişi oldu vesaire gibisinden. Bu tarz haberleri ben çok umursamıyorum. Şimdi niye umursamıyorum? Çünkü bu tarz haberlerle çok fazla spekülasyon yapılmaya başlandı. Özellikle dolar TL paritesinde arkadaşlar. İşte yok şu bono çıkacak, yok işte tahvil çıkacak vesaire. İşte şuradan para gelecek, işte Prens Selman gelecek, işte şu olacak bu olacak vesaire. Son bir buçuk ayda sürekli spekülasyon üzerinde haberler dönüyor. Şimdi Rusya'dan tabii ki dolar gelmiş midir? Gelmiş olabilir. Rusya işte bazı yerlere yatırım yaptığı vesaire söyleniyor. Keşke çok yüksek miktarda gelse. Şimdi rezervlere bakıyoruz. Son bir haftada 2,5-3 milyar dolarlık bir sıçrama var. Hani Şubat ayından beri gerçekten en büyük sıçrama kaydedildi ama baktığımız zaman öyle çok büyük bir oynaklık yok. Yani gelen para geldiyse eğer o da net değil. Rezervlerde bir artış var. Rusya'dan geldiğini varsayıyoruz.
Gelen para hani denizde birkaç damla su gibi. O yüzden hani ben bu tarz haberleri çok fazla önemsemiyorum. Takip ettiğim destek ve dirençler var. Dolar TL'de yükseliş bekliyoruz ama bu yükseliş tarihi belli değil. Bir set var burada 17.96-97 geçildi, yani işte 18 üzerine gideceğiz, 18 onlara doğru, daha sonra 18.32'lere doğru. Yani yükseliş beklentimiz devam ediyor, yükseliş bekliyoruz ama bunun net tarihi belli değil arkadaşlar. Yani bu tarz spekülasyon haberlerle birazcık daha tutulmaya çalışıyor vesaire ama 18 geçildiği an herhangi bir haberle 18.30'lara doğru çıkış hareketi devam edecektir. Geri çekilme olur mu? Olabilir. 17.70'lerde bir destek hattı var. Ama maalesef bu da işte döviz pozisyonu olanlar, döviz borcu olanlar için birer fırsat olacaktır. Bu sıkışan hareket yakın zamanda bozulacak. Bozulduğu zaman da 17.80 üzerine kademe kademe giden bir kur göreceğiz maalesef. İlk etapta 18.10, daha sonra 18.32'lere gideceğiz arkadaşlar. Keşke hani şöyle düşüş olsa, düşüş görsek. Ya bakın şöyle bir gelişme var ama işte bu doları geri çekecek desek. Çünkü hepimiz mahvoluyoruz. Gerçekten mahvoluyoruz. Yani gördünüz, benzinin fiyatını gördünüz, doğalgaz fiyatlarını gördünüz, motorinin fiyatını gördünüz. Her şey A'dan Z'ye, iğneden ipliğe zam geliyor. Yani burada biz işte ne bileyim, yani sen atıyorum 17.50'den dolar aldın, 18'den satıyorsun. Ya bunların hiçbir önemi yok. Keşke geri gelse, keşke kalıcı düşüşler olsa ama maalesef elle tutulur şu anlık herhangi bir şey yok. Şimdi Euro TL 18.45 direncine takıldı. Şu an 18.32'lerde. Ara destek hattı vardı. Bakın son videoda size 18.20 desteğinden bahsettim. Buradan tekrar bir döndü. Hani buradaki hareketlerin çok bir önemi yok. 17.80 en büyük destek hattı. Buranın geleceğini çok fazla düşünmüyorum ama olur da bir haberle vesaire işte bir gevşeme olursa maalesef bu da fırsat olacak. 18.40 geçilmesiyle Euro TL'de 18.80 ve 19.20'lere doğru çıkışın devamını bekleriz. Sterlin TL tekrardan 21.80 üzerine gitmeye hazırlanıyor. Gittiği an arkadaşlar 22.60 TL'ler hedef haline gelecek. Ons altın. Altın tarafı yükselişlerini devam ettirecek. Peki niye yükseliş bekliyoruz altında? Şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, dünyadaki mevcut durum altının yükselişini destekliyor. Gerek işte Tayvan, Çin gerilimi, oralarda bakın hala savaş riski geçmedi. Her şey olabilir. Savaş çıkmasa bile oradan gelecek haberler altını beslemeye devam ediyor. Onun dışında Rusya-Ukrayna savaşı hala bitmedi. Orada büyük riskler var. Daha sonra sonbahar ve kış aylarında enflasyon ne olacak? Yani bu enflasyon dünyada bakın gıda bollaşmasına rağmen yaz aylarında, enerji fiyatlarında gerilenmesine rağmen, geri gelmesine rağmen gözle görülür bir düşüş yok. Bizim ülkemiz içerisindeki enflasyondan bahsetmiyorum. Orası zaten yukarı gidiyor ama dünyada bir geri çekilme yok. Ons altın fiyatını belirleyen dünyadaki bu risklerdir. Ons altını besleyen, dünyada risk varsa bu savaş riski olabilir, bu gıda krizi olabilir, bu kıtlık olabilir, bu herhangi bir salgın hastalık olabilir. O zaman altında yukarı hareketler devam edecektir. Altını besleyen temel haberler budur. Savaş riski zaten Çin, Tayvan, Rusya, Ukrayna, Amerika, Çin vesaire. Savaş çıkmasa bile bu riskler devam ediyor. Zaten Rusya ve Ukrayna savaş halinde. Onun dışında salgın hastalık desek Covid riski hala geçmedi. Bunun dışında işte maymun çiçeği de yayılmaya başladı. Mesela ABD'de 26 bin vaka var arkadaşlar. Yani ABD'de acil durum ilan edildi. Böyle de bir ihtimal var. Bu kışın ne yöne doğru gidecek? Bakın bunların hepsi birer risktir. En büyük altındaki çıkışı tetikleyecek durum ise enflasyon yaz aylarında kontrol altına alınmadı. Kış aylarında bizi neler bekliyor? O yüzden küreselde altını besleyen temel haberler budur. Teknik olarak ise 1830'a doğru 1-1,5 hafta içerisinde V şeklinde bir çıkış bekliyorum. Destek hattına baktığımızda kısa vadede 1762 dolarlar destek, 1800 ara direnci var. Ara direnç diyorum, geçilmesi durumunda ana direnç hattı olan 1830'a doğru kısa vadede yükselişler devam edecektir. Altındaki yükselişlerin devamını bekliyoruz. 1765 altında kapanış beklemiyorum önümüzdeki 2-3 hafta
boyunca arkadaşlar bunun altını çizmek istiyorum. Gram altın çok güzel ilerliyor. Gram altın yatırımcısı rahat olsun. Altın yoksa geri çekilmelerde uygun girişler için arkadaşlar elinizde bir miktar altın tutmanızı tavsiye ederim. Altını nereden alacağız diyorsunuz? Fiziki mi alalım yoksa bankalar üzerine mi? Size kalmış. Tamamen size kalmış. Gelirse 1000 TL civarları destek. Altında 970-980 hattı var ama oranın geleceğini çok düşünmüyorum. Belki 1000 TL, belki bir ihtimal, test ihtimali var. Gelirse alınır. Artık altına 1000 TL'ler destek oluyor. İlk hedefimiz 1070, daha sonra da soluksuz olarak 1150 TL'ye kadar çıkışlar bekliyoruz. Gram altın tarafını, gram gümüş TL çok güzel duruyor. 11 üzerindeki her hareket 12.30'a kapı açmaya devam ediyor. 12.30 üzeri ise 13.5 hedefimiz var ama 13.5 için bir miktar daha zaman olabilir. Özellikle ons altın 1830'u geçtiği an, gümüş dolar 22 dolar üzerine attığı an gram gümüş TL'de 13.5 ve 15 TL'ye doğru hızlı bir çıkış gerçekleştireceğini düşünüyorum. Borsada hareketler sertleşiyor. Borsa yatırımcısı gerçekten güzel kazandınız. Kazanmaya da devam edeceksiniz. Bakın şuradaki yükselen bir bandımız vardı. Orayı da yukarı kırdı. Yani bu ne demek? Sert hareketlere gebe borsa. Yani şöyle bir günlükte ve haftalıkta MACD'ye bakıyorum. Çok güzel. Al vermeye devam ediyor. Haftalıkta bakacağım bir de arkadaşlar. Haftalıkta bakın, bu hafta al yakıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Borsada 3000'in kapısı açıldı. Hatta 3200'lere doğru da hedef devam edebilir. Çünkü haftalıklarda MACD'de al vermesi demek gerçekten borsa adına çok güzel bir hareket. Şöyle bir de koyu bir şekilde bakalım. Evet, 3000 ve 3200. MACD'nin haftalıklarda al vermesi arkadaşlar borsayı bu şekilde taşıyacaktır. Dolar endeksi geçtiğimiz günlerde 105'lerden destek aldı. 105.50'ye doğru gevşemeler olabilir ama dolar endeksi de yavaş yavaş yönünü yukarı çeviriyor. Tekrardan 107.5'lara doğru çıkışlar bekliyoruz dolar endeksinde. Bitcoin tarafı arkadaşlar 24.124 dolarlara geldik. Şimdi bu hareketler bizleri şaşırtmıyor. Zaten verdiğimiz hedefler verdiğimiz zaman dilimleri içerisinde test edilmeye devam ediyor. Son videolarda size hedefin 24.800 olduğundan bahsettim. 24.800'e doğru çıkışlar devam edecektir arkadaşlar. Bitcoin özellikle önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 23.700 ve 23.800 dolarların destek olmasına, çıkış hareketinin ise 24.800 dolarlara doğru devam etmesini bekliyoruz. Şu tarzda bir böyle yatay çıkış hareketi bekliyorum. 24.800-25.200 dolar aralığı birer direnç attı. Oraya geldiği zaman konuşacağız. Altcoin olarak ne alabiliriz? Şimdi altcoin olarak Twitter'da, Telegram'da bol bol al sat yaptık ama buradan da duyurusunu yapmış olayım. Dün 18.40'dan Aks aldık. Twitter'dan duyurdum. Şu an 19 dolar civarlarında, daha yolun başında. 20 doları geçmesiyle 24 dolara kadar bir çıkış beklentim var. Güzel bir proje. Milyar dolarlık bir proje. Bitcoin çıkarken bunların alım gelmesini bekliyoruz. Yani Aks da güzel duruyor arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.